Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Aslında bu video salı gününe yetişir diyordum. Fakat izleme fırsatı bulunca diziyi hemen gördüğünüz gibi pazar gününün geç saatlerinde sizler için ekran başına geçtim. Özellikle anladığınız gibi keyfim gerçekten yerinde. Diziden ne bekliyorsam aldım. Bir de dizi öncesi rehber videolardaki tahminlerimin neredeyse hemen hemen hepsi tuttuğu için ayrı bir rahatlık içerisindeyim, yani onu söylemeliyim. Yani ilk bölüm yayınlandığına göre ve beklenen gün geldiğine göre artık ilk bölümü spoiler derdi olmadan sizlerle rahat rahat uzun bir şekilde konuşabileceğiz. Yine geleceğe yönelik, yani film ilerisine spoiler vermeden sadece ilk bölümüyle alakalı spoilerlar olarak hani bu videoda olacak, yani baştan söyleyeyim. O yüzden izlemeyenler varsa izleyip öyle tekrar gelsinler videomuza diyelim. İsterseniz şöyle ekranıma görsellerimi de açıp yavaştan başlayabiliriz. Evet. Rhaenyra ile başladığımız diziyi Daemon'ın ve Daemon'ın bahanesiyle de küçük konsey odaklı olarak izledik ilk bölümü, öyle söyleyebiliriz. Diğer karakterlere neredeyse hiç değinmemişler. Onlara böyle küçük küçük değindiğini gördük. Muhtemelen karakterleri ileriki bölümlerde daha da detaylandıracaklar, yani ki dizinin asıl özelliğinin bu olduğunu söylemesi lazım. Yani tüm karakterleri ince ince işlemeleri olduğunu söylememiz lazım ki aynı şeyi bekliyorum ben yine. Ejderha olarak ise Syrax ve Caraxes'i gördük. İkisi de oldukça görkemliydi, yani bunu söyleyebiliriz. Özellikle Caraxes'in renklerine bayıldığımı söylemem lazım. Yani tüm evrendeki en sevdiğim ejderhalardan biridir, yani bunu da belirteyim. Dizi Harrenhal Konseyi ile başlıyor. İlk fragman videosunda burayı oldukça vurgulu bir şekilde anlatmıştım. Fakat bölümde gördükten sonra burayı biraz daha açmak gerekiyor bence. Uzun uzun konuşalım burayı. Çünkü burada birkaç şey değiştirmişler ve dizinin bence en önemli noktası, yani en kritik bağlantısı burası olacak. Yani çok önemli nokta burası. O yüzden burayı detaylı olarak açacağım biraz. Olayları biraz birleştirmişler. Muhtemelen çok kafa karışıklığı yaratmak istemediler diye düşünüyorum ben. Yani orijinal kitap kısmında geçen ne, önce ona bakalım, sonra biraz daha karşılaştırmalı gidelim bence. Böyle kafalarda biraz daha iyi oturacağını düşünüyorum ben çünkü. Yani öncelikle tahta yaşlı kral Jaehaerys döneminde 2 kere veraset sorunun yaşandığını söylemek lazım. Fakat bunu dizide tek olarak göstermişler. Yani birleştirmişler dediğim kısım bu. İlk olarak Kral Jaehaerys'in çocuklarına gitmemiz gerekiyor. Yani fetihten sonra 92 yılına gitmemiz gerekiyor. Dizide geçen Büyük Harrenhal Konseyi ise 101 yılında yapılıyor. Rhaenyra ise 105 yılında varis olarak seçiliyor. Normalde varis seçildiğinde 8 yaşında ama burada biraz daha büyük yapmış ve bence güzel olmuş. Neyse, orası çok önemli değil. Yani bizim şimdi elimizde 3 tane tarih var. 92, 101 ve 105. Yani bunlar en kritik yerler burası. Yaşlı kral Jaehaerys, yani dizimizde de gördüğümüz yaşlı kral, Rhaenys, Viserys ve Daemon'un dedesi oluyor. Yani bu üçü, Rhaenys, Viserys ve Daemon, üçünün aynı jenerasyon olduğunu söylemek lazım. Ben bununla alakalı bir soy ağacı grafiği çıkarmıştım. Yani diziyle bağlantı olarak şimdi karşıma da açtım. Ona da bakıyorum. Yani onu da buraya koyarım, daha net anlaşılır. Dizide geçen karakterler üzerine özellikle çıkarmıştım. Ya, Kral Jaehaerys'in 13 tane falan çocuğu var. Bazıları doğarken ölüyor falan hani, ama toplamda 13 tane doğumu var, yani Kral Jaehaerys'in eşi olan Kraliçe Alysanne'nin. Yani bu çocukların çok fazla ölümünü görmüş bir kral ve o dönemde işte bu 92 yılına gittiğimizde daha öncesinde yaşayan çocuklarının 2 tanesi yani taht için mükemmel aday konumunda. Yani bunlardan birisi Aemon, diğeri Baelon. Yani Aemon en büyük erkek varis, Baelon ise 4 numara. Bu ikisinin aralarında 2 tane kız var. Birisi Viserys'in eşi olan Aemma Erin'in annesi, diğeri ise Baelon'la evleniyor. Yani 2 kızın da alt tarafa soyun devam ettiğini söylemek lazım. Yani Aemon yaşça büyük olan varis ve doğal olarak varis olarak seçiliyor. Kardeşi Baelon ise ikinci varis gibi seçiliyor. Abi kardeş gerçekten de çok iyi, böyle mükemmel bir ilişkileri olduğunu söylemek lazım. Ve aralarında hiçbir sorun yok yani. Dolayısıyla hani bu konuda hiçbir tereddüt, bir soru işareti, herhangi bir şey olmuyor. Ya hatta şöyle geçiyor kitapta. Bu ikili kadar donanımlı, bu kadar böyle tahtı hak eden 2 tane varis Targaryen hanedanında, yani tarihte daha önce hiç olmamış. Bunun ikinci bir örneği yok. Bu şekilde geçiyor, yani böyle söyleyebiliriz. Aemon'un
tek çocuğu var. O da Rhaenys. Baela'nın ise 2 tane çocuğu var. Onlardan birisi Viserys, diğeri Daemon. Yani Aemon'un ani ölümün, yani Rhaenys'in babası Aemon'un ani ölümünün ardından ilk veraset sorunu burada çıkıyor. Yani ilk olarak tarihlerimiz 92 yılına gidiyoruz burada. Burada da 2 tane aday var. Yani tahtın bir numaralı varisi Aemon'un kızına, yani Rhaenys'e mi geçecek taht, yoksa diğer taraftaki aday taht, yani kralın doğrudan oğlu olan ve Aemon'un kardeşi olan Bael'ına mı geçecek? Bu ikisinin adaylığı burada tartışmaya mevzu bahis oluyor. Öyle söyleyebiliriz. Yani kral burada torunu ile oğlu arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor yani özetle. Kral o zamanlar 18 yaşında genç olan torunu Rhaenys yerine 35 yaşında olan ve kendini savaşlarca, defalarca kanıtlamış, halk tarafından çok sevilen ve oldukça donanımlı olan oğlunu seçiyor. Yani Bael'ını seçiyor. Bu kararı büyük herhangi bir konsey değil, küçük konsey içerisinde alıyor. İşte büyük Üstad Elisar var o dönemde. İşte kralın eli Rahip Bart var. Hani onlar da bu şekilde düşünüyor ve destek veriyorlar krala. Yani dizimizde olduğu gibi Rhaenys'in taht iddiası asıl olarak burada oluyor. Yani bunu söylemek lazım. Bu karar krallık içerisinde gerçekten de tartışma konusu oluyor. Daha sonrasında varis seçilen Bael'in de ölüyor ve yine bir veraset sorunu patlak veriyor bize. Bu sefer işte 101 yılına geliyoruz. Yani kral bu 13 çocuğun neredeyse tamamını bir şekilde ölümler, işte uzaklar falan derken hiçbirisi zaten tahta geçemiyor. Ve bunun üzüntüsünden dolayı elini ayağını çekiyor normalde ve kendisi katılmıyor. İşte diyor ki köklü hanedanlara hepsine böyle şey gönderiyor. Bir konsey toplayın diyor. Varis konusunda bir karar alın diyor yani. Biz de katılıyor olarak görüyoruz biz ama normalde katılmıyor. Onlara bırakıyor yani tamamen. Biraz elini ayağını çekmiş gibi. Hani istediğiniz seçin gibisinden söylüyor. Oylayın seçin gibisinden söylüyor yani. Yani ben arkanızdayım gibisinden. Yani normalde 14 tane taht iddiası var. Hani her yerden işte çeşitli şeyler geliyor yani. Herkes geliyor buraya. Yani en küçük bir iddiası olan geliyor fakat en temelde 2 kişi kalıyor yani bunu söylemek lazım. Burada kalanlarda asıl varis olan büyük kardeş Aemon'un kızı, yani Rhaenys'in oğlu, aynı zamanda doğal olarak Aemon'un torunu olan Laenor. Bunu da gençlik halini gördük sizde. Daha sonra Rhaenyra ile evlenecek olan Laenor mu, yoksa ikinci varis olan Bael'in oğlu Viserys'in mi taht olacak? Yani hani asıl taht iddiaları bunlar. Yani dizideki gibi Rhaenys ile Viserys'in iddiaları değil, Viserys ile Laenor'un iddiaları masaya yatırılıyor. Yani öyle söyleyebiliriz. Bu işte dizide değiştirmişler dediğim nokta bu. Ya konsey burada Viserys'ten yana tercih yapıyor ve bu karar 101 kararları olarak tarihe geçiyor ve emsal olarak daha sonrasında sürekli olarak kullanılacak bir karar ile bu bir şekilde geçiyor ve cidden emsal teşkil ediyor yani. Özetle şöyle diyebiliriz buna. Yani 101 kararların özeti olarak şunu söyleyebiliriz. Ya veraset sırasında hani ne olursa olsun, kim önde olursa olsun veya önde olsun olmasın, Westeros'taki demir taht bir kadına ya da bir kadının erkek soyuna geçmiyor. Öncelikli olarak erkek varsa. Yani işin özeti bu. Burada neden Rhaenys varken Laenor'un adaylığı tartışıldı diye kafasında soru işareti olanlar olabilir. Onları da hızlıca tek cümleyle cevaplayayım. Yani Rhaenys'in adaylığı zaten bir kere tanınmıyor ve bir erkek çocuğun iddiasının daha kuvvetli olacağını düşünüyorlar. Bu yüzden yani. Çok tartışılıyor bu kararlar. Özellikle ilk karar Kral Jaehaerys ve Kraliçe Alysanne'nin aralarını gerçekten de çok fazla açıyor. Ve bu ilk karar sonrasında kralın hani bu kararın kültürlerine, işte yerleşmiş sisteme uygun olduğunu düşünüyor kral. Ve kafasında şöyle kurguluyor diyebiliriz. Yani özetle bir kafasına işte onun düşünce tarzından bakarsak yani 7 krallık ilk fethedildiği zaman diyor Fatih Aegon, işte ablası var o dönem, Aegon'dan ablası Visenya var. Visenya'nın tahta geçmesi herhangi bir gündem dahi olmadı diyor. Direkt Aegon geçti diyor. Yani hani bir kadın daha büyükken o geçmedi, onun yerine Aegon geçti diyor. Yine zalim Maegor'dan sonra tahta bizzat kendisi geçiyor. Kral Jaehaerys geçiyor. Halbuki o dönemlerde ablası Rhaena hayatta. Fakat hani onun da hiç gündem olmuyor. Dolayısıyla kral bu şekilde bir karar veriyor ve buradan uyguluyor. Buradan diziye bağlayacağım. O yüzden ısrarla burayı vurguluyorum.
Ya bu sefer 105 yılına gidiyoruz dizimizde gördüğümüz kısma. Yani Viserys kardeş Daemon varken kendisine ilk eşinden olan tek çocuğu Rhaenyra'yı seçiyor. Daha sonrasında güncel tarihe gittiğimizde Kraliçe Alicent'ten 3 tane daha oğlu olacak. Yani fakat Rhaenyra'nın varisliğini ölene kadar değiştirmiyor Viserys. Yani dizimizin kopma noktası, yani asıl taht kavgasına burada başladığını söylemek lazım. Çünkü Kraliçe Alicent ve Kralın Eli Otto Hightower'ın tahta birinin oğlu, yani diğerinde torunu Aegon'un geçmesini istiyorlar yani. Alicent'in çocuğu olan, en büyük çocuğu olan daha doğrusu. Yani Rhaenyra'nın üvey kardeşi olan Aegon'un geçmesini istiyorlar. Yani bir kadın olarak, varis olarak, yani doğrudan kral tarafından seçilmiş Rhaenyra'nın varisliğini tanımak istemiyorlar. Dizimizin konusu özetle bu yani. Aradaki tüm çatışmaların konusunu bu belirleyecek. Dizide 92 ve 101 yıllarını birleştirip Rhaenys ve Viserys'in varislik iddiası arasında seçim yapıldığı gibi göstermişler. Fakat aslında öyle değil, yani onu söylemek lazım. O yüzden Viserys ve Rhaenys arasındaki o gerginliği, iletişimi nasıl kuracaklar, o dengeyi nasıl sağlayacaklar, onu diziyi izleyip göreceğiz yani. O konuda ben de cidden merak ettim diyerek hani diğer gündemimize geçelim. Şöyle görsellerinden devam ediyorum. Bunun haricinde konseyde gündem olarak bu triarki muhabbetlerini gördük. Yani yengeç besleyen Drar anıldı. Savaş konusunda aralarındaki en böyle tecrübeli isim olan, hatta açık ara en tecrübeli isim olan Corlys önlem alınması, yani bunların ilerleyişinin durdurulması gerektiğini söylerken Kralın Eli Otto Hightower'ın onu geçiştirdiğini, kralın ise yani şölenleri daha çok böyle konuşmaya vesile olduğunu gördük yani, ki biraz daha karakter öyle aslında Viserys'in. Muhtemelen ikinci, belki de bir üçüncü bölümde bir ihtimal yani Triarchy'nin bu işleyiş devam edecek ve fragmanlarda gördüğümüz yani o savaşa geçiş yapacağız diye düşünüyorum ben. Yani herkes sarayda otururken, o saray muhabbetleri, şeyleri severken, orada olmayı severken, bu savaş tecrübesi konusunda yani bu konuda asıl orada iş yapanın Daemon ve Corlys olduğunu ve onların savaşa gittiğini göreceğiz. Muhtemelen oraya bir geçiş yapacağız. Yani zaten Daemon hem Viserys hem de kralın eline sarayda oturuyorsunuz şeklinde hafif böyle bir laf soktu ikisiyle de o atışmada, birinde konseyle, diğeriyle de o birebirdeki şeyle konuşmasında. Hani gördük zaten. Bunun haricinde küçük konsey için ikinci fragman videosunda tahmin ettiğim isimler doğru çıktı. Hani 3 kişi de işte Lord Strong olur, Melos olur veya Beastbury olur. Üçünü de orada gördük. Yani bu konsey için ayrı, bambaşka bir, tamamen onlar için, yani küçük konsey için apayrı video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden bu konuya burada şimdilik girmeyeceğim. Zaten karakterlere de çok vurgu yapmadılar. Biraz daha açsınlar, ondan sonra konuşuruz bu konuyu. Diyerek diğer bir görselime geçiyorum. Daemon ve şehir muhafızlarını gördük. Bunlar da gerçekten de hani şehri bayağı bir yıprattılar, özellikle suçluları. Yani Daemon'un karakterini, bu kaos ortamından ne kadar keyif aldığını, şiddeti ne kadar çok sevdiğini, hep bunlara tanık olduk buralarda. Altın pelerin muhabbetini ortaya çıkaranın kendisi olduğunu ve böyle bir konum oluşturan ve bu askerleri bu seviyeye getirenin, yani böyle bir şehir muhafızları gibi, altın pelerinler gibi bir kurum ortaya çıkartanın kendisi olduğunu ve bunun tamamını sıfırdan yaptığını gördük. Yaklaşık olarak 2000 tane adam olduğunu gördük ve sokaklara çok hakim olduğuna tanık olduk. Ve gerçekten de burada çok iyi bir çevre yapıyor Daemon. Ya burası çok önemli bir nokta bence. Çünkü ileride bu çok işine yarayacak. Yani spoiler vermemek için burayı da geçiyorum. Onu da yeri geldiğinde konuşuruz diyerek diğer şöyle bir görselime devam ediyorum. İki tane dizimizin kaderini belirleyecek rekabet gördük burada. Oldukça hararetliydi bence ikisi de, yani onu da söyleyebilirim. İkisinin de başrolünde tabii ki Daemon vardı. Yani birisi konseydeki kralın eli Sir Otto Hightower ile sürekli o ikili çatışmaları ve kralın elinin ona karşı, Daemon'a karşı olan nefretini gördük. Yani öyle bir nefret ki Rhaenyra'yı varis yapması için kral üzerine doğrudan hakimiyet kurmaya çalıştı ve bunu da başardı yani. Daemon da turnuvalarda kralın elinin hani çocuğunu rakip olarak hani seçmesi ve bu konuda ne kadar çatışmaya müsait olduğunu ve hani geri adım atmadığını bizlere gösterdi, yani öyle söyleyebiliriz. Ya ayrıca
farklı bir gerilimin de başladığına şahit olduk ki bu noktada ileride çok ciddi bir şekilde gündem olacak. O da Damon ve Criston Cole arasında. Criston Cole 2 müsabakada da Damon'u yendi. Damon'un kaybetmeyi sevmediğini, kaybetmekten nefret eden bir karakter olduğunu ve karakterinde böyle bir şey olmadığını zaten fark etmişsinizdir birçoğunuz. Ya karakterinde böyle bir şey yok Damon'un. O yüzden bunu unutmayacak ve özellikle buradan Rhaenyra özelinde, yani iki tarafında Rhaenyra'nın ilgisi üzerinde ileride çok ciddi çatışmalar doğacak diyerek bir diğer görselime geçiyorum. Bu sefer iki rekabetten ziyade iki ilişkiye geçelim. İlki Daemon'la Rhaenyra arasında. Rhaenyra varis olarak seçilse bile Daemon'un bunu sorun etmediğini, daha doğrusu sorun ettiğini fakat bunu Rhaenyra'ya yansıtmadığını söylemek daha doğru. Çünkü bu sorun onunla abisi arasında bir mesele. Ya bunu öyle görüyor, yani abisiyle arasında görüyor. Rhaenyra evet seçiliyor. Doğrudan hakkını Rhaenyra'ya geçmiş gibi görünüyor ama bunu Rhaenyra'ya yansıtmadığını abisi üzerine okuduğunu söylemek lazım ki Rhaenyra arası oldukça iyi zaten, bunu fark etmişsinizdir. Yani Daemon'la hani hatta şöyle diyebiliriz. Daemon'un sarayda arasında iyi olduğu iki kişi var. Biri Rhaenyra, diğeri de Corlys Velaryon. Hatta Rhaenys de biraz buna katabiliriz belki, Corlys'in eşi olan. Rhaenyra'ya kolye veriyor. Normalde böyle bir taç gibi bir şey veriyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam kitapta. Burada kolye olarak çevirmişler muhtemelen. Hoşuma gitti ama o kolye detayı benim. Ben sevdim yani. Ki törende de turnuvada da onu taktı Rhaenyra. Altı çizilen bir diğer ilişki de yani dizimizin en kritik noktası olan Rhaenyra ve Alicent arasındaydı. İkilinin arasından su sızmadığını, her şeylerin gençlik yıllarına birlikte yaptıklarını gördük. İşte Alicent geliyor, Rhaenyra'yı karşılıyor. Hani yine giyinmesinde falan yardım ediyor. Hani aralarındaki o turnuva müsabaka sırasındaki o dedikoduları, samimiyeti, hani bunları görmemiz çok önemliydi bence. Çünkü bu ikili ileride yani tüm diyarı o yıkıcı iç savaşa götürecek bir konumda olacak. Yani bu ikilinin rekabeti bu diyarı belki tarihin en yıkıcı savaşına götürecek. En yıkıcı iç savaşına götürecek. Yani öyle söyleyelim. Bir de bu ekleme yapayım buraya ilişkiler demişken. Hani Rhaenyra'nın Cole hakkında çok fazla soru sorduğunu ve Cole hakkında çok meraklı olduğunu gördük. Muhtemelen bir diğer bölümde Cole için hani babasından ricada bulunacak ve Cole'u benim korumam yap diyecek. Hani fragmanda gördüğümüz seçmeler muhtemelen buraya bağlanacak diye düşünüyorum ben. Ki bunları zaten çok anlatmıştım. Ve hani biraz da normalde rica ediyordu. Burada biraz daha böyle seçmemsi gibi bir şey yapılacak ki o seçim atmosferinde ben oldukça beğendim. Yani o masanın üzerindeki hanedanlara ait amblemler falan, hani önde sıralı şeyler, her birinin birer birer gelip tanıtması falan, bunlar, detaylar çok hoşuma gittiğini söylemem lazım. Bunu da muhtemelen bir diğer bölümde veya ondan sonrakinde göreceğiz diye düşünüyorum ben. Bunun haricinde bir diğer görselim. Rhaenys ve Corlys'in çocuklarını gördük. Laenor ve Laena'yı. Özellikle bir sahne dikkatimi çekti benim burada. Turnuvada bu tam o şiddetin olduğu yerde, o kavganın başladığı sırada Laenor'un böyle aşırı rahatsız olmuş gibi yüz ifadesi vardı ve Laena da bunun farkında olup onun elini tutarak sakinleştirmeye çalışıyordu. Bunu gördük yani sahne olarak. Burada biraz daha bize Laenor'un farklı olduğunu vurgulamaya çalışmışlar diye düşünüyorum ben. Yani Laenor'un erkeklere olan ilgisini genç yaşlarda itibaren böyle dışa vurduğunu aktarmak istemişler muhtemelen. Yani burada diğer videolardan da çok sık bahsetmiştim, o yüzden çok detaya girmeyeceğim burada da. Laenor daha sonrasında Rhaenyra ile evlenecek zaten. Oralar geldiğinde onları zaten detaylı olarak konuşuruz. Diyerek bir diğer görselim Sir Harold Westerling'e geçiyorum. Onu da çok sık gördük. Özellikle Rhaenyra'nın yanında çok fazla gördük. Yani tüm diyarın en örnek şövalyesi olduğunu söylemek lazım Westerling'in. Yani ta yaşlı kral zamanından beri tüm krallara lise yaşlı krala hizmet ediyor. Bu konuda parmakla gösterilecek bir isim. Yani diyarda bir tane şövalyeyi örnek olarak göster deseler hani o kişi bu olurdu, yani öyle söyleyeyim. Buradan bir diğer dikkatimi çeken şeye geçiyorum. Kralın eli Sir Otto Hightower'ın kızını kralla yakınlaştırmaya çalışması oldu. Yani bu da çok kısımdı bence.
Yani kızını kraliçe yapmak için ilk kraliçe Emma'nın öldüğü günü bile boş geçmedi, yani öyle söyleyebiliriz. Onun kafasının nasıl çalıştığına dair çok güzel detaylar oldu bunlar. Hani bu vurgular bence çok önemli dizide ki kral bir sürü seçenek arasından sürpriz bir şekilde Alicent'i seçiyor. Bunları zaten fragmanlarda hepiniz gördünüz. Aynı zamanda burada şunu da göreceğiz ki bunun vurgusunu da çok ince olarak gördük. Daemon da çok altın çize çize vurguladı, Viserys'e söyledi. Yani kralın eli kralı çok fazla manipüle ediyor ve kralın karakterinin de bu manipülasyonlara açık olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bunlar çok önemli detaylar bence. Aslında Viserys ile Daemon arasındaki farkları, Viserys'in çevreden nasıl etkilendiğini, hani bunlar hep çok önemli şeyler. Viserys'in biraz daha, Daemon'un biraz daha böyle savaşçı yönüne çıkarken, özellikle ilk yıllarında, bu hayatın tam bu dönemlerinde çok dengesiz, agresif, hani sağı solu belli olmayan bir karakter olarak öne çıkarken, Viserys'in biraz daha böyle işte turnuvalar, partiler, şölenler falan, hani bunlar üzerinden gittiğini gördük ki hani tüm o konuşma sırasında en çok ilgisini çeken şey hani direkt hani turnuva oldu, yani direkt oraya geçince tüm savaşları falan unuttu, yani tüm konu olarak oraya çekti kendini. Ayrıca Alicent'in odasına girdiği sırada bir böyle sanki maketimsi, yani şehrin maketini yapıyor gibi tarzı böyle bir şey vardı. Hani o da çok güzel detaylar bence, onun karakterini anlatma yönünden. Bunlar çok güzel detaylar olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu kısımları oldukça beğendiğim söylemem lazım. Ve şeyi de gördük burada. Viserys'in hani bir erkek varis için hani karısını bile hani öldürebilecek seviyede böyle hani belli bir yere çıktığını gördük yani. Bu da gerçekten de çok önemli detaydı bence. Buradan ilerletiyorum görselimi. Son bağlantılı sahnelerde ise Daemon'un bu tek günlük varis diye şakalar yapmasını ve buna sinirlenen Viserys'in Rhaenyra'yı varis olarak seçmesine şahit olduk. Yani Rhaenyra'ya tam olarak güveni yok gibiydi ve daha sonrasında o son konuşmada o Balerion'un, o da çok görkemliydi, yani Balerion iskeleti ki onu biraz tanrı muhabbetleri sırasında sık sık göreceğiz gibi. Hani orada buna değindi ve o konuşma da çok güzeldi gerçekten. Hani Rhaenyra'yı varis olarak seçince Daemon şehirle alakalı tüm görevlerini bırakıp Myseria'yı da alıp Dragonstone geçti. Ben aslında orayı da bir nokta olarak gireyim. Mysaria karakterine biraz daha fazla değinilmesini bekliyordum. Fakat hani ikinci bölümde o Dragonstone'da herhalde o muhabbetlere girilecek diye düşünüyorum. Ya o yüzden onu oraya konuşmak için o bölüme, ikinci bölüme bıraktım yani. Ayrıca ikinci bölümde basamak savaşlarının iyice kapıya dayandığını, Daemon ve Viserys arasındaki sorunların gittikçe arttığını ve patlama noktasına geldiğini göreceğiz. Özellikle ilk teaser'da olması lazım. Bu Otto Hightower'la Daemon'un o Dragonstone'daki kapışmalarını görmüştük. Kılıç çekiyordu Daemon. Çünkü o Daemon Dragonstone ayrılmadan bunların olması gerekiyor. Hani bir diğer bölümde olabilir yani. En geç 1-2 bölüm içinde olur, öyle söyleyeyim yani. Daemon ejderha yumurtasını alıp hatta çalıp Myseria'ya hediye ediyordu. Bu çok kusurlu bir hareket. Yani ejderha kanından olmayan birine ejderha yumurtası vermek cidden hani Daemon'un yapabileceği kusurlu hareketlerden biri. Ve bu olay sonrasında Viserys çıldırıp Daemon'a ultimatum veriyor. Yani yumurtayı ver, eşinin yanına Lady Rhea'ya dön, yoksa seni vatan haini ilan edeceğim diyor. Burada Daemon'un bir karar alması gerekecek, zor bir karar alması gerekecek. Spoiler vermemek için oraya girmiyorum. Ya şimdilik benden bu kadar diyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Anlatmak istediğim birkaç detay daha vardı. Fakat bazılarını diğer bölümlere, bazılarını da ayrı ayrı videolara sakladım. Özellikle Küçük Konsey gibi. Bunları ayrı videoda anlatacağım. Hatta bir de Zalim Maegor muhabbeti var. Ona da ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden çok detaylı girmeyeceğim ama çok meraklandırmıştır. Kısaca isterseniz merak gidermek adına burada hızlıca bir özet geçeyim. O da Dark Sister kullanıyor. Sürekli hani Daemon muhabbetlerinden hani görmüşsünüzdür, benzerlik muhabbetlerinden. Akraba katil olarak tanımlanıyor ve hani yeğenini öldürüp tahtı gasp ediyor. Ya, tahta geçtiği sürede istediğini yapıyor, yani aklına gelen. Kendine sayısız eşler alıyor. İstediğini, yani yanlış bir şey söyleyeni, kararını beğenmediğini, istediğini yapmayan herkesi öldürüyor.
Bu yüzden Zalim Maegor olarak adlandırılıyor. Ondan sonra zaten hani dizide gördüğümüz, yaşlı kral olarak gördüğümüz Jaehaerys tahta geçiyor genç yaşında, çok genç yaşında. Hani bunu da Maegor'da böyle özetleyip Maegor muhabbetini tamamen farklı bir videoya bırakıp hani isterseniz videoyu burada bırakalım, yavaştan bitirelim. Yani küçük bir ekleme daha yapayım. Bugün yani pazar günü, saat oldukça geç oldu artık, pazartesiye girdik gerçi ama hani pazar günü sabahtan Rhaenyra videosunu çekmiştim. Yani Rhaenyra'nın karakterini anlatan bir video çekmiştim. O yüzden burada çok değinmedim ona da. Hani onu ona bırakarak hani normalde pazartesi günü veririm diyordum. Fakat hani diziyi erken izleme fırsatı yakalayınca bu videoyu öne aldım. Bunu pazartesi günü muhtemelen yayına vereceğim. Pazartesi gününden itibaren izleyebileceksiniz. Rhaenyra'nın karakter videosunu da salı günü vereceğim. Hani devam, hani haftaya veya bu hafta için bir video daha belki sıkıştırabilirim diyerek hani yavaştan videoya noktayı koyayım. Birazcık yorgundum, saatinde geç olması ve haftanın sonu olması sebebiyle. O yüzden herhangi bir kusurum olduysa affola diyerek hani diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı, destek olmayı, aklınıza takılan soruları aşağıya sormayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.